Hiç bunu bir daha yapmayacağım deyip sonra kendini yine aynı davranışın içinde bulduğun oldu mu? Hani sanki içindeki bir el aynı yöne doğru seni nazikçe itiyor gibi ve sen de neden olduğunu tam anlayamıyorsun. Aslında bu durum sandığından çok daha yaygın. Ve bu videoda bunun neden olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Günlük psikolojiye hoş geldin. Bugün zihnimizdeki en sessiz döngülerden birine bakıyoruz. Tekrarlayan davranışlar. Bir davranış neden tekrarlar? Bir davranış bir kez işe yaradıysa zihnimiz onu kaydetmeyi sever. Bazen bu davranış doğru değil, bazen bize zarar veriyor, bazen bizi üzüyor ama zihnin umursadığı şey tek bir şeydir. Bu davranış bana bir şekilde tanıdık mı? Çünkü tanıdık olan güvenli gelir. Zihnin güvenlik tanımı her zaman mutlulukla aynı şey değildir. Bu nedenle bir hata bile olsa zihin bunu bildiği bir yol olduğu için tekrarlar. Çocuklukta öğretilen sessiz kurallar. Birçok tekrarın kökeni çocukluktadır. Eğer küçükken sürekli idare eden kişi olduysan, yetişkinlikte de aynı rolü seçersin. Eğer duygularını saklaman gerektiği öğretilmişse, bugün de duygularını bastırmak otomatik davranışın olur. Eğer birinden onaylanmak için fazla çabalaman gerektiğini öğrendiysen, bu çaba yetişkinlikte de aynı kalıpla devam eder. Bu yüzden tekrar eden hatalar aslında hata değildir. Onlar eskiden işe yarayan stratejilerin bugünkü izleridir. Zihin başka ne yapıyor? Rahatlık bölgesi. Davranışlarımızın çoğu düşünmeden yaptığımız otomatik hareketlerdir. Zihin, tanıdığı yolların dışına çıktığında tedirgin olur. Bu nedenle bazen kötü olduğunu bile bile aynı ilişki biçimini seçeriz, bazen bir tartışmada aynı tepkiyi veririz, bazen kendimizi değersiz hissettiğimiz bir kalıbı tekrarlarız. Çünkü zihin şöyle der, bunu biliyorum, yönetebilirim. Zihin bilinmeyenden çok korkar ama tanıdık olan acıya daha kolay tahammül eder. Peki bu döngüyü nasıl kırarız? İyi haber şu, bu döngü kırılabilir. Ama zorlamayla ya da suçlayarak değil. İlk adım, davranışı fark etmek. Ben yine ne yaptım demek yerine, bu davranışı neden seçtim demek. Örneğin, neden yine aynı kişiyi memnun etmeye çalıştım? Neden yine özür diledim? Neden kendi ihtiyaçlarımı görmezden geldim? Bu sorular suçlamaz, anlamaya yardımcı olur. İkinci adım, duyguyu tanımak. Davranışın arkasında genelde bir duygu vardır. Kaybetme korkusu, onaylanma ihtiyacı, yalnız kalma korkusu, sevilmeme endişesi, belirsizlikten kaçma isteği. Bu duyguyu anladığında davranışı dönüştürmek çok daha kolay olur. Üçüncü adımsa küçük bir alternatif davranış seçmek. Mesela bu sefer hemen özür dilemek yerine birkaç saniye düşünmek. Bu sefer herkesi memnun etmek yerine küçük bir hayır demeyi denemek. Küçük adımlar zihnin yeni yollar öğrenmesi için yeterlidir. Eğer kendini tekrar eden davranışlar içinde buluyorsan, bu seni yanlış ya da zayıf yapmaz. Bu bir insan olma halidir ve insan öğrendiklerini ancak fark ederek değiştirebilir. Bugün bu farkındalığın küçük bir adımını attık. Günlük psikolojiye geldiğin için teşekkür ederim. Birlikte daha çok davranışın görünmeyen tarafına bakacağız. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.